Hızlı radyo patlamaları evrenin en büyük gizemlerinden biridir. Keşiflerinden bu yana bu yoğun milisaniye süreli darbeler hakkında çok şey öğrendik. Ama yine de onlara neyin sebep olduğu gibi öğrenecek çok şeyimiz var. Yoğun patlamaların milyarlarca ışık yılı uzaktaki galaksilerden kaynaklandığını biliyoruz. Bu patlamaları FRB'ler olarak adlandırmaktayız. Başka türlü bulunamayan eksik maddeleri bulmak için de kullandık. Dünyanın dört bir yanındaki gökbilimci ekipleri muammalarını anlamak için yarışırken şu an bulunduğumuz yere nasıl geldik diye bir soru soruluyor. Hızlı radyo patlamaları milisaniye süreleri olan ve radyo pulsarlarının karakteristik dağılım taramasını sergileyen yoğun radyo emisyon patlamalarıdır. İlki 2007 yılında Lorimer ve arkadaşları tarafından keşfedildi. Ancak aslında yaklaşık 6 yıl önce Magellan bulutlarının pulsar araştırmasından elde edilen arşiv verilerinde gözlemlendi. Lorimer patlaması olarak da adlandırılmıştır. Evrende çok uzakta meydana gelen olayları anlamak her zaman astrofizikçilerin birincil odak noktası olmuştur. Yıldızlardan, galaksilerden, kara deliklerden ve diğer astronomik nesnelerden gelen radyo ışığını incelemek, bu göksel yapıların anatomisi ve yaşam olayları hakkında bilgi edinmenin harika bir yoludur. Pulsarlardan dönen nötron yıldızları gelen periyodik sinyaller üzerine beklenmedik bir şekilde benzer araştırmalar bizi yeni bir gizemin önüne indirdi. Radyo dalgalarında Güneş'in bir ayda yaydığı kadar enerji taşıyan gizemli süper güçlü bir patlama FRB olarak 24 Temmuz 2001'de geldi. 2006'ya kadar West Virginia Üniversitesi'nden David Narkevich ve danışmanı adında bir lisans öğrencisi olana kadar fark edilmedi. Duncan Lorimer 2001 yılında Avustralya'daki Parkes radyo çanağı tarafından alınan arşiv verilerinde gizlenen sinyali keşfetti. Radyo astronomisinde hızlı radyo patlamaları henüz bilinmeyen bazı yüksek enerjili astrofiziksel süreçlerin neden olduğu, 1 milisaniyenin bir kısmından birkaç milisaniyeye kadar değişen geçici radyo darbeleridir. FRB'nin tahmini ortalama enerji salınımı Güneş'in 3 günde yaptığı kadardır. İlk patlamaya bakalım. İlk FRB 2007 yılında İngiliz-Amerikalı gökbilimci Duncan Lorimer liderliğindeki bir ekip tarafından ikonik Parkes radyo teleskobunun geleneksel yerli adı olan Muriang kullanılarak keşfedildi. Ekip inanılmaz derecede parlak bir nabız buldu. O kadar parlak ki birçok gökbilimci bunun gerçek olduğuna inanmadı. Radyo sinyalleri gökbilimcilere muazzam bir hediye sağlar. Gökbilimciler teleskoba farklı frekanslarda bir patlamanın ne zaman geldiğini ölçerek dünyaya yolculuğunda geçtiği toplam gaz miktarını da söyleyebilirler. Lorimer patlaması galaksimiz Samanyolu'ndan kaynaklanmayacak kadar çok gazın içinden geçmişti. Ekip bunun milyarlarca ışık yılı uzakta bir galaksiden geldiği sonucuna vardı. Bu kadar uzaktan görülebilmesi için ürettiği her ne olursa olsun muazzam miktarda enerji salmış olmalı. Sadece 1 milisaniye içinde Güneşimizin 80 yılda sağlayacağı kadar enerji açığa çıkardı. Lorimer'in ekibi FRB'lerin hangi galaksiden geldiğini ancak tahmin edebiliyordu. Muriang, FRB konumlarını çok doğru bir şekilde belirleyemez. Başka bir ekibin atılım yapması birkaç yıl alacaktı. FRB'lerin yerini belirlemeye bakalım. Bir patlama yerini saptamak için radyo interferometreli bir FRB'yi tespit etmemiz gerekir. En az birkaç kilometreye yayılmış bir anten dizisi lazımdır. Teleskoplardan gelen sinyaller birleştirildiğinde yalnızca patlamanın hangi galaksiden kaynaklandığını görmek için değil, aynı zamanda galaksinin neresinde üretildiğini de görmek için yeterli ayrıntıya sahip bir FRB görüntüsü üretirler. Lokalize edilen ilk FRB
birçok patlama yayan bir kaynaktan geldi. İlk patlama 2012 yılında Porto Rico'da dev Arecibo teleskobu ile keşfedildi. Sonraki patlamalar New Mexico'daki Very Large Array tarafından tespit edildi ve yaklaşık 3 milyar ışık yılı uzaklıktaki küçük bir galaksiden geldiği bulundu. Bu gözlemler neden önemlidir diye sorabilirsiniz. Şimdiye kadar bir FRB'nin olası kaynaklarının neler olabileceğini açıklamaya çalışan çeşitli teoriler vardı. Bu teorilerin öne sürdüğü kaynaklardan biri magnetarlardı. Ancak bu yılın Nisan ayında bilim adamlarının FRB'lerin bir magnetardan patlatabileceğini gösteren herhangi bir kanıtı yoktu. Bu nedenle gözlem özellikle önemliydi. Caltech'te astrofizik doktora öğrencisi olan Chris Bokenek bir NASA basın bülteninde şöyle demişti. Gelecekte FRB'lerin hikayesinde hala heyecan verici kıvrımlar olsa da benim için şu anda bunu söylemenin doğru olduğunu düşünüyorum. Çoğu FRB aksi ispatlanana kadar magnetarlardan geliyor. NASA birlikte ele alındığında gözlemler SGR 1935'in Samanyolu'nun bir FRB'ye eş değerini ürettiği kuvvetle gösteriyor. Bu da diğer galaksilerdeki magnetarların muhtemelen bu sinyallerden en azından bazıları ürettiğini anlamına geliyor dedi. Yine de FRB'lerin magnetarlarla bağlantısının sağlam bir kanıtı için araştırmacılar Samanyolu'nun dışında aynı kaynaktan gelen bir X ışını patlamasıyla çakışan bir FRB aramaya devam edecekler. Evet, şimdi de FRB'lerin nedenine bakalım. Gökbilimciler FRB gizemi kabaca 1.6 milyar yıl önce ölü bir yıldızın şehir büyüklüğündeki cesedinin dünyaya doğru gelen bir radyo dalgası patlaması yayınlamasıyla başladı. Patlama 24 Temmuz 2001'de geldi ve gezegenimizin üzerinden sadece 5 milisaniyede geçti. Radyo dalgalarında Güneş'in bir ay boyunca yaptığı kadar enerji taşıdı. İnanılmaz bir şekilde bu olay 2006 yılına kadar fark edilmedi. İşte o zaman West Virginia Üniversitesi'nden David Narkevich adlı bir lisans öğrencisi ve danışmanı Duncan Lorimer, Avustralya'daki Parkes Radyo Teleskobu'ndan gelen arşiv verilerinde gizlenen sinyali keşfetti. Bir FRB'nin bu ilk keşfi o kadar uzaktan geldi ki kaynağını tespit etmek imkansızdı. Hatta bazı bilim insanları diğer FRB'ler 2013'te ortaya çıkana kadar bunun gerçek olduğundan bile şüphe ediyorlardı. Ancak FRB'ler doğrulandığından beri gökbilimciler bunlara neyin sebep olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Bu görev sinir bozucuydu çünkü sinyaller uzak galaksilerden herhangi bir uyarı olmadan görünecekti. Ayrıca tekrar etmediler. Uzaktan bir kaynaktan bir kez ortaya çıkarlar ve sonra bir daha asla görülmezler. Ancak 2017'de Çığır Açan Dinleme Projesi'ndeki bilim adamları yaklaşık 3 milyar ışık yılı uzaklıkta bir cüce galakside ilk kez tekrarlayan bir FRB yakalamayı başardılar. O zamandan beri gökbilimciler bir avuç FRB'yi diğer galaksilerdeki evlerine kadar takip ettiler. Bu arada modelleme magnetarların FRB'ler için motor görevi görebileceğine dair kanıt oluşturmaya yardımcı oldu. Bu magnetarlar parlarken enerjik parçacık patlamaları gönderir ve bu parçacıklar yıldızlarının etrafında hızlandıklarında modeller onların önceki işaret fişeklerinden gelen malzemelerle çarpıştıklarını öne sürüyor. Araştırmacılar bu tür çarpışmaların FRB'ler üretmek için gereken çarpıcı manyetik özelliklere sahip güçlü şok dalgalarını tetikleyebileceğini düşünüyor. Yine de teori bir yana kendi galaksimizdeki magnetarları izlemenin tüm göstergeleri bu garip yıldızların bize diğer galaksilerden ulaşacak kadar enerjik FRB'leri fırlatamayacak kadar uysal olduklarını ima etti. Kesin olarak bilmek için gökbilimcilerin eylem sırasında Samanyolu magnetarını yakalamaları gerekecek. Evet, bu kadar bilgiden sonra sırada ne var diye bir soru sorabilirsiniz. 2020 yerel FRB'nin yılı olsa da
2021'in daha önce gözlemlenenden daha da öteye, çok uzaktaki FRB'nin yılı olmasını bekliyoruz. Çim teleskobu açık arayla en büyük patlama örneklerini topladı ve yakında diğer gökbilimciler için de sunulması gereken titiz bir katalog hazırlıyor. Caltech'teki bir ekip özellikle FRB'leri bulmaya adanmış bir dizi oluşturuyor. Avustralya'da da pek çok aksiyon var. ASCAP için FRB'leri daha hızlı bulacak ve daha uzaktaki kaynakları bulacak yeni bir patlama algılama süper bilgisayarı geliştiriyoruz. ASCAP'ı etkin bir şekilde yüksek hızlı, yüksek çözünürlüklü bir video kameraya dönüştürecek ve saniyede 40 trilyon piksel hızla evrenin bir filmini yapacak. Daha fazla patlama ve daha uzak patlamalar bularak bu gizemli yoğun enerji patlamalarına neyin sebep olduğunu daha iyi inceleyip anlayabileceğiz. Evet, ilginç bir konu olan FRB'lerin üzerine değindim bu videomda. FRB'lerde aslında bu makale dışında benim düşüncelerime yer vermek istiyorum özellikle. Bence bu FRB'leri tespit ederken direkt hani nasıl tarif edebilirim size? Böyle bir patlama olduğunda direkt oraya dönecek böyle uzay teleskobu yapılabilir gibi geliyor bana. Teleskop da demeyeyim de algılayıcı diye düşünebilirsiniz bunu. Yani bir anda FRB'yi tespit ettiği anda o kısma dönecek ve yerini bu sefer tespit edecek. Yani hangi açıdan geldiğini. Belki de bu tarz bir teknolojileri vardır ama ben şu ana kadar karşılaştığım makalelerde görmedim. Belki de vardır, bilemiyorum, dediğim gibi. Bu şekilde FRB'yi tespit edebiliriz diye düşünüyorum. Hatta yani dünya üzerindeki çanaklarda da yine bu şekilde FRB tespit eden çanaklar var. Yine yanılmıyorsam SETI'nin elinde de bu tarz bir çanak var diye biliyorum. Hatta çanak serisi var diye biliyorum. Arecibo ya da işte yeni yapılan FEST gibi radyo sinyalleri tespit eden çanaklar da bu tarz işler için kullanılıyor. Ama dünya bazlı olanla da yine bu tespit edildiği anda oraya dönebilecek bir teknoloji geliştirmek gerekiyor gibi geldi bana. Çünkü bunların tam anlamıyla makalede de bahsettiğim gibi yerini keşif edemiyoruz. Yani tam nereden geldiğini bulamıyoruz. Bu tarz böyle direkt tepki verecek GPS sistemi gibi, yani tam yerini tespit edecek bir şeye ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Tabii ki bunu illaki belki geliştiriyorlar. Belki de ben şu ana kadar rastlamadım, geliştirilmiş de olabilir. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.